Türk arkadaşlarım çok var. Turkey is a wonderful country. I very want to travel in near future. İlk bakışta aşık oldum. Kırgızistan'a hoş geldiniz. 5 sene Türkiye'de kaldım. Bir senedir buradayım. Kendimizin yemeklerimize alışmaya çok zor oluyor. Türkçe ben burada öğrendim, Kırgızistan'da. Türkçe bilmiyorum mi? Hoş geldin Bişkek'e. Seviyorum hepinizi. Merhaba arkadaşlar, kanalımda dünyanın dört bir tarafından hikayeler anlatmaya devam ediyorum. Bu kez durağım Kırgızistan. Orta Asya ile ilgili merak edilenler arasında oradaki halk Türkiye hakkında ne düşünüyor, nasıl Türkçe konuşuyorlar gibi sorular var. Benim de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gittiğimde aklımda benzer sorular vardı. Cevaplarını onlardan dinleyelim ama gelin öncesinde kısaca Kırgızistan'ı tanıyalım. Manas Destanı, Tanrı Dağları, Kurmancan Datka ve Cengiz Aytmatov. Kırgızistan denilince ilk aklıma gelenler. Orta Asya'da eski İpek yolu üzerinde bulunan, günümüzde göçebe kültür açısından zengin, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nden 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye aynı yıl Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke oldu. ...6 milyondan fazla nüfusu olan ülkenin bayrağındaki güneşin içinde bulunan şekil, geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümü. Orta Asya'da ziyaret ettiğim Kazakistan ve Özbekistan'a göre Kırgızların dilini daha kolay anlayabildiğimi söyleyebilirim. Şimdi gelin Bişkeklilerle konuşalım. Ben Türkçeyi Türkiye'de öğrendim. Gaziantep Üniversitesi'nde okuduğum için orada 5 sene kaldım. Benim için çok fazla zor olmadı. İşte bir ayda falan öğrendim. Çünkü Kırgızcayı ve Özbekçeyi biliyordum. In my opinion, Turkey is Eastern country but live like in Europe. It's mix between Eastern and Western culture. Kırgızca'da ve Türkçe'de aynı kelimeler olduğu için, yani biraz benzediği için Türkçe bizim için daha kolay. Merhaba. İyi akşamlar. İyi geceler. Staşı. İyi günler. İyi günler. Türkiye'yi çok sevdim. Gaziantep'teki işte mutfak olan işte yemekler çok güzeldi. Bir de işte insanlar çok yardımsever ve birbirlerine yardım etmeyi çok seviyorlar yani. Hiçbir zaman o alanda sorun yaşamadım. Merhaba, ben Müslüm Ayperi. İstanbul'da. Orada çalıştım. 10 yıl sana önce patronlar öğrettiler. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. I watch some Turkish movies, so I can understand some phrases like ben seni seviyorum. Bizim dilimiz bir, dilimiz bir. Biraz anlıyoruz. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Kolay geldi. Ve giriş, kebap, şirin, efendim, assalamu alaikum. Kurdish language we have a lot of similar words. İlk gittiğim zaman işte biraz sıkıntılı oldu. Burada biraz Türkçe öğrenmiştim. Kurslara falan gitmiştim. Orada sanki çok farklı Türkçe konuşuyorlarmış gibi geldi bana. Yani böyle işte özellikle Antep şivesiyle falan konuşuyorlardı bazı insanlar. İşte sonradan böyle anlamak zor oluyordu. Türkçe konuşmak ben için bana götürdü. Ben İslam dinine daha iyi baktım. Türklerine ben selam söyleyeyim. Teşekkür ederiz ama biz hep Müslümanız.
Türkiye tarafından Bişkek'e yaptırılan Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii 2018'de hizmete açıldı. Yapı Orta Asya'nın en büyük camisi unvanına sahip. Türkiye ve Kırgızistan çok benzer kültürleri var. Eğitim olarak da yani özgüven kazandım diye düşünüyorum. Yani buraya geldikten sonra işte orada kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Burada kısaca Cengiz Aytmatov'u parantezi açmak istiyorum. Kırgızistan'a gidip de onunla görüşmeden dönmek olmazdı. Kırgızistan'ı dünyaya tanıtan en ünlü isim kuşkusuz Cengiz Aytmatov. Ülkeye gelen turistlerin aklının bir köşesinde o ve kitapları var. Eserleri 100'den fazla dile çevrilen ünlü yazarın kentte izini sürebilirsiniz. Bişkek'te bugün müzeye dönüştürülen evinde ona ait eşyaları ve kitaplarını bulabilirsiniz. Burayı ziyaret edenler arasında ünlü isimler de vardı. 2008'de 79 yaşında ölen Aytmatov'un mezarı aynı kentte Atabeyit Ulusal Anıt Mezarlığı'nda. Ülkenin bozkırlarını, doğasını, geleneklerini, kültürünü dünyaya anlatan Aytmatov, bugün başkent Bişkek'in ana meydanı Alato'da şehre gelenleri izliyor.